Günaydın. Saat 7 arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bundan 6 ay önce Ankara'ya yerleşmiştim. Ofisim hala İstanbul'da. 2 gün ofisten çalışmamı istediler bu Ekim ayı içerisinde. Yani aslında projenin son kapanışlarını hep birlikte üzerinden geçerek yapalım istediler. Saat şimdi 7'yi 10 geçiyor. Hızlı trene geldim. Saat 7.30'daki hızlı trene bineceğim. 3. vagondayım. Şöyle içeriye gidelim. Tabii kendime böyle bir bavul da hazırladım. 3 gün neredeyse kalacağım. 3 gün 2 gece falan kalacağım. O yüzden şimdi trene binelim. Galiba buraya 2. vagon mu? 3. 6C benim koltuğum. İleriye doğru gidelim ama bavulumu şöyle bırakacağım. Hızlı trene girdiğinizde böyle bavul koymak için şöyle bir yer var. 3 katlı. İnince de kolay olur. Onu böyle buraya yerleştirdim. Şimdi koltuğumu bulalım. Masalı bir koltukta oturacaktım. Bakalım. Evet, orası benim yerim. Bilgisayar açmam gerekeceği için şöyle masalı bir koltuk tercih etmiştim. Arkadaşlar trenden sonrasını maalesef çekemedim. Çünkü trendeki arkadaşlar çok kalabalıktı. O yüzden orayı çok sizin için videoya alamadım. Şu an otele geldim. Şimdi odama çıkacağım. Asansöre doğru gidiyorum. Yani burası da ya birazcık daha böyle caddeye yakın bir yer olmasını beklerdim. Ama yani ya dedem onu tutacaktım ya burayı. Caddeye yakın olmasını tercih ederim dedim ama olmadı. Neyse. Şimdi odama çıkıyorum. Sonra dışarılarda buluşup toplantı yapacağız. Sonra görüşürüz yine arkadaşlar. Söyleyeceğim. Az önce bir ünlü adamla karşılaştım. İsmini bilmiyorum. Videoya da çok alamadım ama ünlü olduğuna eminim. Bayağı yaşlanmış yalnız. Odamda 1415. Burası 18'e doğru gidiyor. Bir şöyle ilerleyelim bakalım. Yalnız otelin içi çok karanlık değil mi? Hadi bakalım. 16 1415. Evet, burası benim odam. Şöyle kapıyı açalım bakalım. Umarım içerisi de çok basık ve bulanık değildir. Şu kartı takalım. Şöyle taktım. Odaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu kameramın açısını biraz düzelteyim. Kapımı kapatayım. İyi, en azından bir boy aynam var burada. Kendime görebileceğim. Şöyle bırakayım sizi. Odanın içini çekeceğim. Eşyalarımı bırakayım. Yani temizlik hallice diyebilirim. Normal bir oda. Şöyle. Çift kişilik bir yatak var. Dandik bir televizyon var. Yani geceliği 3000 liraya bu şekilde bir otelde kalıyorsunuz Bostancı'da. Keşke buraların bir tozu alınsa mı? Hiç toz mu? Yok değil. Eski olduğu için mobilyalar böyle. Şurada bir dolap var. Burası da banyo. Gerçekten o kadar yoruldum ki. Sabahtan beri yollardayım gerçekten. Yorucuydu benim için bayağı bir. Birazdan da toplantım var. Eşyalarımı, bilgisayarımı falan çıkartıp hemen toplantı moduna almak istiyorum kendimi. Saat kaç şu an? Tam 1'e 5 var. 1'de toplantım var. Şurada bir yerde toplantıya girerim. Otelin lobisine de inebilirim. Sonra arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Öyle yani, otel bu şekilde. Zaten çoğunluk dışarıda vakit geçireceğim için çok da önemli değil açıkçası. İdare eder. Bakayım bir manzarası var mı? O kadar yorgun gözüküyorum ki. Camlar da o kadar beter ki. Kamerayı düşürmeyeyim de. Şöyle size de dışarıyı göstereyim. Burası tam olarak Bostancı olarak geçiyor. Şurada bir hastane var. Bayındır Hastanesi'ymiş.
Bunun ön tarafında bir havuz var sanırım ama ben arka tarafına bakıyorum. Yani Green Park'ın girişi bura. Şurası Bostancı sanayi sitelerine doğru, yani sanayi durağına doğru gidiyor. Yani buradan toplu taşıma biraz ters kalıyor. Taksi kullanacağım gibi duruyor çoğunluk. Neyse şu perdeyi falan çok saçıma sürmeyeyim. Kapatalım ya da camı açalım, hava alsın burası biraz. Ben bir odama yerleşeyim, dinleneyim. Yine ara ara video çekmeye çalışacağım sizin için. İstanbul'da geçirdiğim 3 günümü size vloglayacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, izlersiniz. Saçım başım çok dağınık. Bir saçımı başımı yapayım. Çünkü sabah 5.30-6 gibi kalktım. Hiçbir şey yapmaya fırsat olmadan direkt hazırlanıp hızlıca çıktım. Şimdi odaya güzelce bir yerleşeyim. Hazırlandım. Gidiyorum arkadaşlar. Bu arada ilk durağım Kadıköy olacak. Şöyle biraz siyahlara büründüm. Hava soğuk olur diye bir deri ceket de aldım yanıma. Şimdi biraz azıcık yürüyüp toplu taşıma kullanacağım bu sefer. Taksiyle çıkmayı düşünmüyorum. Bir şey unutmadım diye umuyorum. Unutmadım. Odayı da kilitledik. Biraz yürüdüm arkadaşlar. Şöyle gideceğim. 19F'ye binip gideceğim. 14KS 319. Şu an Bostancı sanayi durağı diye düşünüyorum. 19F otobüslerini bekleyeceğim. İstanbul Kart uygulamasını da indirdim. 19F Göztepe'den falan Marmara Üniversitesi'nin Göztepe kampüsünden gidiyor ama diğer türlü de 2 aktarma yapmam gerekiyor. O yüzden burada otobüsü bekleyeceğim şu an. Bayağı da kalabalık var. Yani İstanbul koşuşturmacası her zamanki gibi devam. İskeleye doğru gideyim mi bilmiyorum. Ya da buralarda arkadaşımı bekleyeceğim, gelsin. Bir kafeye oturacağız. Oradan çalışırız diye düşünüyorum. Öyle. Kadıköy'ü özlememişim. Aslında iskele durağında inseydim şöyle bir denizi de görürdüm de. Sonra akşam üstüne doğru belki o tarafa geçeriz diye düşünüyorum. Şöyle şu taraflara doğru gideyim. Malum şurası bildiğiniz meşhur otobüs duraklarının olduğu yer. Ama kameram dönüyor açı olarak. O yüzden ben mesela size göstermek istediğim şeyi çok gösteremiyorum gibi hissediyorum. Biraz da kendime çevireyim. Bu arada umarım burada yargılanmam video çekiyorum diye. Elimde de montum var. Ben bir kafe bulsam aslında biz nerelerde oturabiliriz arkadaşım geldiği zaman. Çünkü 3.30'da onun da toplantısı var, benim de toplantım var. Ben Ankara'dan geldim biliyorsunuz. Bakalım beni arar herhalde geldiği zaman. Ben şöyle Kadıköy'ün sokaklarına doğru giriyorum. Hava acayip güzel. Bu arada bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü'ymüş. Ve ben bugün hiç kahve içmedim. Saat 3 oldu. Belki bir kahve içeriz. Şöyle Kadıköy sokaklarına bir bakış atalım birlikte. Yine kalabalık ya. Şu meşhur Kızılkayalar. Tavuk döner, ıslak hamburger. Her geldiğimde buradan bir ıslak hamburger yiyordum. Şey soracağım ya. Şu telefonculara falan belki gimbal için bir kılıf bulabilirim. Burada çok kalabalık ya. Erkekler bile takı bakıyor. İnsanlar bayağı takı toka bakıyorlar. Şu takı toka işini bir ben sevmiyorum herhalde ya. Ama bir tane saatim var. Onu takıp duruyorum. Başka hiçbir şey takmıyorum. Yine bu sokakta bayağı kalabalık. Şuralarda olur mu kılıf? Sanmıyorum. Çok küçük çünkü. Küçük yerlerde olmaz. Temu'dan da sipariş etmek istemiyorum. Çok geç geliyor. Buraların da tatlıları bayağı güzel. Baksanıza. Yani şu an tatlı yiyeyim diye gözüme çarpıyor. Şöyle göstereceğim size. Bakın. Ama parlıyor işte maalesef. Güzel. Buradan tatlı yenilebilir. Bugün Dünya Kahve Günü. Ben yazılımcıyım. Her gün mutlaka en az 2 bardak, 3 bardak kahve içiyorum da.
O yüzden bugün ekstra benim için özel bir gün. O yüzden sabahtan beri vlog çekiyorum. Bugün tadım günü var. Yine inanamazsın değil mi yüzümü? Hiç sıkıntı değil. Blurlarız da. Ya nasıl istiyorsanız öyle. Dedim ki ya. Filtre kahvemi. Şurada hatta bir masada kurmuşlar ve ben buranın manzarasını da göstereyim. Ben Ankara'da yaşıyorum normalde. Şimdi ekstra bu Starbucks'ın manzarasını da göstereyim size. Tam belli olmuyor ama gerçekten buranın manzarası da çok güzel arkadaşlar. Hele terası var. Teras çok kalabalıktı ama burada ayrı bir güzel bence. Burada da şöyle bir masada kurmuşlar. Bak göstereyim. Bu Hatun'un bilen. Hem Asya İnegöl köftecisine geldik. Burası tam Kadıköy'de Starbucks'tan çıktıktan sonra neydi? İnegöl köftecisi değil mi? İnegöl. Aynen. Şöyle göstereyim. Porsiyon tarihi İnegöl köftecisi diye geçiyor. Şöyle küçük küçük bir şey söyleyeceğim. Bunu Balkanlarda da böyle köfteci var. Ona benziyor böyle. Şimdi köftemizi yiyeceğiz. Günaydın arkadaşlar. İstanbul'daki ikinci günden merhaba. Ben uyandım. Saat tam 7'ye 5 kala uyandım. Çünkü 7.30 gibi bizi almaya gelecekler. Ofis toplantısı var biliyorsunuz. Şu an saat 7'ye 35 geçiyor. Giyindim. Şöyle size de göstereyim nasıl giyindiğimi. Bugün böyle bahçeli, yeşillikli bir yerden çalışmaya gideceğimiz için böyle çok da böyle ofis giyinmek istemedim yani. Siyah pantolon, siyah karalara bağlamak istemedim. Böyle mavili bir şey giymek istedim. Umarım hava güzel olur. Bugün 22 derece falan gösteriyor. Hava dışarısı güneşli gözüküyor zaten. Sırt çantamın içi de o kadar dolu ki size şöyle göstereyim. Şöyle bir çantam var. Bunu ters çevirdiğin zaman kamera açısını biraz ayarlamam zor oluyor. Aşağıya indirmem gerekiyor. Şöyle göstereyim bakın sırt çantamı. İçinde 2 tane laptopum var. Biri MacBook'um, biri iş yeri bilgisayarım. Öyle bir sürü ıvır zıvır var. Kablolarım. Kameranın malzemeleri zaten başlı başına kalabalık malzemeleri var. DJI'yi de yanında taşıyorum her zaman. Buna bir kılıf almam lazım yalnız. Taşıması daha kolay olur. Hatta boyundan asmalı bir kılıf olsa daha güzel olur. Bakayım mesaj atmışlar gruptan da. 7.46'da diğer arkadaşı alacaklarmış. Muhtemelen bana da geliyorlar 3-4 dakikaya. O yüzden ben aşağı iniyorum. Şu an Üsküdar Altunizade tarafındaki Koç Korusu'ndayız. Şimdi burası çok büyük bir alan. Hem çalışma ofisleri hem restoran var. Burada da baksanıza kocaman bir şey var. Köşk. Köşkün içine girebiliyor muyuz bilmiyorum ama gerçekten böyle bu kadar trafiğin, yoğun bir ortamın içerisinde Koç'un böyle bir yere sahip olması gerçekten çok güzel. Sahaları falan da var. Muhtemelen oraya geçiş de var. Baksanıza çok güzel. Orası şu an tadilatta galiba. Önünde şöyle bir havuz var. Burası genel olarak güzel ya. Ortamını seviyorum. Ama maalesef Ankara'da yaşadığım için İstanbul'a çok sık gelmiyorum. Ama İstanbul'da olsaydım buradan gelip burada çalışmayı mutlaka isterdim. Nefes almak için gerçekten güzel bir yer ya bu yoğun ortamda. Şuralarda gelip çalışmak çok mantıklı olur bu arada. Priz var mı bilmiyorum ama şuralarda bir de priz koysalarmış diyecektim. Gerçekten priz bile var. Şurada çalışıp bu manzaraya karşı bence güzel olur. Of, çok stresliydim bugün gelirken gerçekten. Çünkü zorlu ve stresli bir proje içinde çalışıyorum. Hem iş zor olunca hem de çalışma ortamı arkadaşlar zorlu olunca gerçekten biraz zor oluyor bir şeylerle başa çıkmak. Ama bugün buraya geldim. Burada çalışırken, insanlar yüz yüze çalışırken çok fazla baskı kuramıyor birbiri üzerinde. O yüzden çok gergin değilim. Gerilirim diye düşünüyordum. Öğle arasında biraz yürüyüş yapalım dedik. Çıktık. Ben zaten bunları size ayrı videolarda da olacağım. Çalışma hayatının zorlukları vesaire ile ilgili videolar da mutlaka çekeceğim size. Üsküdar'dan çıktık. Koç Korusu'ndan saat 2.30 gibi. Tam trafikte giderken telefonlara bir bildirim geldi. Saat 2.55. İstanbul'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem. Ve ben her İstanbul'a geldiğimde deprem oluyor. Bir kötü hissettim. Çünkü İstanbul'a geldiğimde hep öğlen vakitleri gibi deprem oluyor ve ben akşamında o yüksek katlı otellerde tek başıma kalmak zorunda kalıyorum. Bir anksiyetem tutmuyor değil. Korktum açıkçası. İnsanlarda bir panik durumu yoktu. Herkes çünkü o kadar çok depreme alışmış ki yani sokaklarda
Depremden ötürü dışarı çıkanlar yoktu. Ve arabadakiler mesela çok hani olağan karşıladılar. Çok deprem insanı olmadığım için ve yaşamadığım için ben çok korktum ve gerildim de açıkçası. Sonra işte caddede Veldan diye bir mekan var. Oraya geldik. Yemek yedik, bir şeyler yaptık. Herkes dağıldı bu arada. Ben tabii ki bir Ankara'da yaşayan olarak bir denize bir bakayım dedim. Cadde boyu belki bir Bağdat Caddesi'ne çıkarım dedim. Oradan Bostancı'ya doğru yürümeyi düşünüyorum. Belki burada kafelerde falan biraz takılacağım. Bir deniz havası alayım istedim. Ama böyle bir hafif yağmurlu bir hava olacak gibi. Yani sanki bir deprem havası var gibi. Çok üzüldüm ve korktum da umarım tekrarlamaz. Şimdi kamerayı bir çevireyim, karşıyı göstereyim. Bu yol üstünde böyle bir kafe varsa oturup güzel bir kahve de içebilirim. Şu köpeklerden de çok korkuyorum. Her yerde karşıma köpek çıkıyor. Size de denizi göstereyim. Şöyle akşam güneşi. Zaten şu an trafik de vardır. Ben zaten metro kullanacağım büyük ihtimal. Martıları da göstereyim. Özlemişim bu şehri ya. Martı sesleri, her şey çok güzel. Tren bileti bulamadım bu arada, hızlı tren. Mecbur otobüsle dönmek zorunda kaldım. Çünkü uçak biletleri biraz masraflıydı. Yarın da akşam otobüsle döneceğim. Ama bu gece İstanbul'da kalmak istemiyorum. Allah içimi biliyor ya. Evime dönmek istiyorum. Ya ben Ankara'yı sevmişim bu arada, ısınmışım, güzel. Burada da uçurtma uçuran bir çocuk var. Öyle ama deniz tarafından yürümeyeceğim. Ya caddeye çıkıp o kalabalığa falan girmek istiyorum. O yüzden az önce karşıya geçtiğim aynı yerden tekrar karşıya geçip Caddebostan tarafında, Bağdat Caddesi'nde pardon, mağazaları falan gezmek istiyorum. Gerekirse orada kafelere falan girerim. Biraz orada takılayım. Yine caddede de bir tur görüntü alacağım size. Şu an Bağdat Caddesi'ndeyim. Ama o şey yok, kalabalık yok. İnsanlar ya işteler ya da evdeler. O kalabalık ve güzel Bağdat Caddesi yok. En son taşınmadan önce yılbaşındaki Bağdat Caddesi aklıma geliyor. Her yer ışıl ışıldı, kalabalıktı. Şimdi o kalabalık yok, o yüzden çok böyle burada çok fazla turlamayacağım. Belki bir yerde oturup bir kahve içerim. Şöyle size de yine göstereyim etrafı. Ama yani böyle buradaki mağazaları gezeyim falan dedim ama sırt çantamda olduğu için bilgisayarım. O yüzden böyle çok fazla ileriye doğru da devam etmeyeceğim. Karşıya geçip oradan ilerleyeceğim. Geçebilirsem eğer. İleride yaya geçidi ışıklar var. Gidip orada karşıya geçeyim bence. Normal devam edeceğim. Bostancı'da bir kafede oturabilirim belki. Çünkü metro kullanarak otele geçeceğim. Çantamı bırakıp otelde biraz çalışmak istiyorum. Yapmam gereken bazı şeyler var. Onlara yoğunlaşacağım. Belki akşam tekrardan dışarı çıkabilirim. Çünkü mümkünse otele çok geç girmek istiyorum. Yani erkenden otele girmek istemiyorum. Bu deprem muhabbetinden ötürü biraz da tırstım. Yalnız ışığı kaçırdım ya. Ben şimdi geçene kadar buradaki araçlar da geçtiği için oradaki ışığı kaçırdım. Ama şunların peşine hızlıca kaçabilirim bence. Aynen. Şu an araç gelmiyor. Hızlıca kaçabilirim. Geçtim şu an. Yalnız bu vlog kamerası bayağı iyi oldu. Telefonla bu kadar çekemezdim. Güzel oluyor benim için. Ve her gittiğim yerde de artık vlog çekeceğim. Çekip YouTube'a yükleyip sonra sileceğim. Yerde kaplasın istemiyorum. Çünkü artık bence depolama da çok masraflı arkadaşlar. Yani 256 GB disk alıyorsun bunun içerisine, küçük kart. O bile 1000 küsür lira. Hatta 1 terabaytlık SSD alayım dedim kendime, harici. 7.000 liradan falan bahsediyor. Bu SanDisk'in 1 terabaytlıkları var ya, 7.000 TL falan. Yani artık depolamaya da bu kadar para veriyor olmamız gerçekten korkunç. Şurada kahve dünyası var. Ama buraya girmeyeceğim ya, devam etmek istiyorum. Daha yeni yemek yediğim için çok fazla kahve içmek istemiyorum. Midem dolu. Devam edelim. Yine böyle
Size göstermeye değer bir yer görürsem yine çekeceğim videoyu ama caddeye de çıkmış oldum en azından. Şimdi size bu Bağdat Caddesi'ndeki Zara'yı göstermek istiyorum. Bu Zara'ya girmek istiyorum normal şartlarda ama çantam ağır olduğu için girmeyeceğim. Burada böyle 3-4 katlı kocaman bir Zara var. Çok da güzel, seviyorum da burayı. Ben burada bir gün taşınmadan önce yağmurlu bir günde gelmiştim. Şemsiyemi kapının önüne bıraktım. İndiğimde şemsiyem çalınmıştı. Ve sırılsıklam eve gitmek zorunda kalmıştım. Yani buradaki Zara ile benim bir anımda öyle bir anım vardır. Selam tekrardan. Bostancı sahile kadar yürüdüm arkadaşlar. Bağdat Caddesi'nde turlamıştım zaten. Burada bir Cafe Nero var. Nero'ya girip bir kahve içeceğim. Bir iki saat burada çalışacağım diye düşünüyorum. Bilgisayarlarım yanımda zaten. Sonrasında metroyla otele geçerim. Belki bir şeyler yerim yine, bilmiyorum. Şimdi Nero'yu da size göstereyim. Buraya gireceğim. Bostancı'daki. Dışarıda oturmayacağım muhtemelen çünkü hava biraz rüzgarla esiyor. Böyle priz bulabileceğim bir yere oturup biraz çalışacağım. Öyle. Şimdi içeri girelim bakalım. Kahve içeceğim muhtemelen. Sıcak bir şeyler. Çünkü bugün hiç kahve içmedim ama içerisi de bomboş. Şimdi Cafe Nero'nun uygulamasına gireceğim. Çünkü buradan genelde 10 tane kahve aldığınızda 9 da olabilir. Size şey veriyor. Tamamlanmış kart veriyor. Yani ücretsiz kahve. Şuradan Voucher nerede? Şurayı bir hasta olacağım galiba. Şu şekilde bir uygulaması var. 9 kere kahve aldığınızda size bedava bir kahve veriyor. Şöyle benim de bir tane var. Bununla gidip şimdi istediğim kahveyi alacağım. Olsam bu kısmı senin için çekiyorum. Senin en sevdiğin kahve white chocolate mocha. Ondan alacağım. Büyük boy ya da küçük boy bilmiyorum. Sıcak bir şeyler içeyim istiyorum. Hadi gidip alalım madem. Bilgisayar çantamı burada bıraksam alır mı biri acaba? Bir şey olmaz herhalde ya. Bırakalım. Güvenmiyorum da buraya gerçi. Kalabalık, kimin girip çıktığı belli değil. O kadar yoruldum ki sırtıma çantayı indirdikten sonra var ya ölüyorum resmen yani. Sırtım kopmuş resmen, omzum filan. Bilgisayar çantam dursun, gözüm burada ama. Sizi de bırakıyormuşum. Gidelim kahve siparişimizi verelim, alalım. Kahvem hazır. Gidip alıp geliyorum. Kameramı da buraya bıraktım. Teşekkürler. Şuradan peçete de alalım. Geri geldim arkadaşlar. Kahvemi aldım. Sizle biraz sohbet edelim. Gerçi bu vlogun 3. günü de olacak. Yarın da İstanbul'dayım. Yarın da yine bir şeyler çekeceğiz. Ama yine de biliyorsunuz ben konuşmayı severim. Ne yapıyorsun diye soran olmuş. Şöyle bir fotoğraf çekip atacağım. Öyle vallahi ya. Bildiğiniz gibi bilgisayarımı çıkarayım da biraz çalışalım bakalım. Bir sürü mail birikti. Biliyorsunuz Portekiz'deki etkinliğe gideceğim. O yüzden o etkinlik için benden kodlanmak için fotoğraf istemişler. Ben henüz fotoğraf falan atmadım bu arada. Oraya bir fotoğraf atmam gerekiyor. Şunu bir çıkaralım. Bu da çok ağır bu arada yani. Buranın internetine de önceden bağlıydım. Biz Oğuzhan'la İstanbul'da yaşarken sürekli bu kafeye geliyorduk çalışmak için. Gerçekten şu an o günleri özledim ya. Ah, tatlı bir şey içmek de bu arada iyi geldi bana gerçekten. Metroya doğru yürümeye başladım. Kafeden çıktıktan sonra bir anda yağmur yağmaya başladı. Şurada da 2 kişi var. Bilgisayarlarını da açmışlar. Çalışıyorlar mı? Bir şey mi izliyorlar bilmiyorum ama hava gerçekten soğuk yani. Bugün dışarıda oturulup bir şey yapılacak bir hava yok. Yağmur da başladı. Metronun şuradan asansör durağı var. Oraya gireceğim ve Bostancı'ya gideceğim. Bostancı Sanayi Durağı'na. Burası zaten direkt Bostancı metro. Ben de Bostancı Sanayi Durağı'nda gideceğim diye düşünüyorum. Evet, oradan da bir otele 15 dakika kadar yürüme var. Öyle.
Ofiste vlog çekmeyi unuttum. Sabah yine geldik. Saat şu an kaç? 3 filan. Şimdi Belis bizi kedilere götürüyor. Burada bildiğin kedilere yer yapmışlar. Ben beklemiyordum bu kadar. Kocaman bir alan ama aşırı pis bir koku var. Ay ben içeri giremem asla. Şey gibi ya, evde 50 tane kedi bakan teyzelerin evi gibi. Ay şuna bak şuna, ben oraya asla giremem. Ben içeri girmeyeceğim. Şuraya bakın, Büşra içeri girmeye girdi. Hayır. Yok ya. Ben girmeyeceğim sanırım. Korkuyorum. Bu kadar kedi ilk defa bir arada görüyorum. Şunların yaramazlığına bakın. Orkun'a haber verdiniz mi? Eğitim yok muydu bize? Ay çok pis kokuyor. Yani gerçekten ben... Ay. Şu an nefesimi tutuyorum kokudan. Yani bilmiyorum ama hayatta ilk defa bu kadar kedinin içindeyim. Bir kaos yaşanmıyor yalnız. Bugün ofise gelmiştim çalışmak için ama size ofisten hiç video çekemedim. Çünkü gerçekten yoğundu. Bir de ofisteki arkadaşlarımı çok kameraya almayı sevmiyorum. Çünkü insanların kamerada gözüküp gözükmek istemeyeceğini bilmiyorum. Dolayısıyla odada hep birlikte de çalıştığımız için video açacak ve çekecek bir fırsatım olmadı. Aslında size çekmek isterdim. Şu an oturduğum yer böyle şu şekilde bir yer yapmışlar. Böyle bar tabureleri falan var. Arkada bir lavabo var. Kahve makinesi var. Arkaya birkaç süs bitki koymuşlar. Onun dışında da çok bir esprisi yok zaten. Normal standart ofis ortamı. Şimdi saat 4.30-5'e geliyor. 5'te servisler kalkıyor. Biliyorsunuz bugün artık Ankara'ya dönüyorum. Kameranın açısı çok bozuldu bu arada. İnşallah ben bozmamışımdır. Çünkü bugün çok yağmurda kaldı. Kedilere gittiğim zaman kamera hala ıslak. Hatta kameranın önünde lekeler olmuş. Görüntüye de yansıyordur. İşte ne diyecektim? 19.45'te otobüsüm var. Şimdi buradan 5 çeyrek gibi servisler kalkacak. Dudullu'ya gideceğim. Bir saat falan orada kafede bir yerde, kafe var mı bilmiyorum ama takılıp oradan da artık evime gitmek istiyorum. Çünkü İstanbul gerçekten benim için oldukça yoğun ve yorucu geçti. Sıkıcı da geçti. Bir gün hariç. Onun dışında da başka da bir update'im yok. Yani ofis tarafında şöyle kısaca göstereyim. Şöyle bir oturma yeri var. Sandalyemi de düzelteyim. En son ofisten size selam vermiştim. Şimdi şeye geldim, servisle Dudullu'ya geldim. Aslında biletim 19.45'ti. Ben buraya geldiğimde saat 17.55 falandı. 17.45'e yetişemiyordum. O yüzden 19.45'e almak zorunda kalmıştım. Neyse ki otobüsler gecikmeli geliyormuş. Söyledim yer varmış. Biletimi değiştirdim. Yani yalandan yere 2 saat burada bekleyecektim. 2 saatten daha fazla. Çünkü bütün araçlar gecikmeli geliyor. Şu an saat 18.10 filan. Ama ben 17.45 aracına bineceğim. Değiştirdim. En azından gece yarısı 1'de 2'de evde olmayacağım da 10.30-11 gibi evde olacağım. Benim için iyi oldu. Yani her zaman bir şanssızlık oluyor, mutsuzluk oluyor ama bunun sonu hep tatlıyla kapanıyor bende. Güzel haberler de alıyorum. Hatta otobüsünde herhalde şuradan gelen otobüs olabilir. Birazdan binip gideceğim. Tek sorun bir şey yiyemedim. Yanımda kraker falan var artık. Onlarla idare edeceğim. Neyse ben artık burada bu İstanbul vlogunu kapatmış oluyorum. Güzel dolu doluydu. Çok yoğun çalıştığım 2 gün oldu. Gerçekten kafam çok dolu. Gözlerim de yorgun. Ama hafta sonu bir dinleneceğim. Gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Gerçi o kadar çok bekleyen iş var ki beni yani sosyal medya tarafında da yapmam gerekiyor. Köpeğin hareketinden o kadar korktum ki bir anda. Gerçekten ani hareket yapınca üstüme geliyor sandım. Neyse benim Ankara otobüsü de geldi. Aynı anda. Şuradan size köpeği de göstereyim. Bir an üstüme gelecek diye ödüm koptu. Ankara 19.45. Zeynep kaçar dostlar. Bay bay. Görüşürüz. Kötü bir yolculuk geçiriyorum ki. Gerçekten. Zaten tipimden de belli oluyordur. O eski halimden eser yok şimdi.
Hayatımda ilk defa bir otobüs yolculuğunda midem bulandı. Az önce kocaman yarım bir limonu ısırarak yedim. İnanın yani. O kadar kötü yani. Şimdi de bir tatlı çay aldım. Şeker kattım. İyi gelecek mi bilmiyorum. Yani burada nane limon bulsaydım inanın neredeyiz bilmiyorum ya. Bir yerde mola verdik işte tesislerde. Limon yedim bir tane. Şimdi bir çay alayım dedim. Ama hiç bana mısın demedi yani. Çok etkisi olmadı. Otobüs yolculuğundan nefret ediyorum gerçekten. Yani otobüs yolculuğu gerçekten çok zor. Gerçi muhtemelen bu yorgunlukla o kadar çok ekrana baktım ki iş yerinde. Yani o yorgunlukla muhtemelen trene binseydim trende de midem bulanacaktı. Bir yandan da naneli sakız çiğniyorum. Yani bu mide bulantısını bastırmak için inanın başka ne yapabilirim bilmiyorum. Elim ayağım buz gibi oldu. Hatta şey istedim otobüsteyken dedim ki muavine bana şey getirebilir misin? Kolonya getirebilir misin? Mümkünse kolonya yanımda dursun. Yüzüm o kadar solgun ve kötü ki. Böyle hani günübirlik yolculuklarda, git gellerde, otelde kalınca ve gün içinde güne çok erken başlayınca özellikle güne sabah işte 6.30 gibi uyanarak başlıyorum ya, o yüzden gerçekten acayip bir ekstra yorgunluk oluyor. Ekstra bir stres oluyor. Yani sırf gezmeye gitmiş olsam bu kadar stres yaşamazdım. Ama iş için gittiğim için ekstra bir stres yaşadım. Hem onların birikimi hem de böyle ıvır zıvır beslendim. Anlatabiliyor muyum? Hep dışarıdan saçma sapan. Sürekli bir yeme modundaydık. Sabah yeme modu, öğlen yeme modu. Aralarda sürekli çok fazla çay, kahve modu. Bütün midemi ve bütün düzenimi gerçekten bozduğum bir 2 gün oldu. İstanbul seni özlememişim. Bilmiyorum ama. Ankara'da şu an çok büyük bir su problemi var. Sular çok azalmış. Su doluluk oranı %4,6. Su oranı çok düşük olduğu için Oğuzhan her gün bana mesaj atıyor. Su yok, su yok. Hatta az önce tekrardan mesaj atmış bana evde su yok diye. Ankara'da büyük bir su problemi yaşıyoruz arkadaşlar. Yani diliyorum Allah'tan yağmur yağsın ve kış gelsin ki en azından şu su oranıyla bir şeyler yapabilelim. Şuna baksanıza bana gelen mesaja. Bak. %4,6 doluluk oranı diyor. Bugün itibariyle. Ve bizim orada şöyle bir şey yapacaklarmış. Düzenli su kesintileri olacak. Mesela bugün sular akmıyor. Pazartesi de suların akmaması bekleniyor. Pazartesi de akmayacak sular. Bizi şurada bir tane Koreli midir, Çinli midir bilmiyorum ama bir tane kız var. Şu kız. Onun elinde de DJI var. O da video çekiyor. Yani tam olarak kızla denk gelmişiz gibi oldu. Dur bakalım enişteniz arıyor. Oğuzhan'a bir cevap vereyim ben.